Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 6S 2021 yılında kullanılır mı? Nasıl performans gösteriyor? Bunların incelemesini yapacağız. Haydi videoya geçelim. Let's go. Apple iPhone 6s cihazına iOS 15 yazılım desteğini halen daha sunmaya devam ediyor. Sunması bu telefonun halen daha ben ölmedim, yaşıyorum, halen daha bir araç altında takoz olmayacağım demesi anlamına geliyor. Ve de çok iyi bir şekilde kendini gösteriyor. Şimdi şöyle kabataslak bir dıştan incelemesini yapalım. 4.7 inç ekran boyutu var. Bunu herkes biliyor. Kullananlar zaten aşinadır. Arka tarafı bu şekilde iPhone S modeli olduğunu buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Alt tarafında da yazıları var. Buradaki yazılar bizi fazla ilgilendirmiyor. Arkada Apple logosu. 12 megapiksellik bir arka kamerası var ve halen bu devirde yeni çıkmış Android cihazlara taş çıkartan bir kamerası var. Şurada küçük bir mikrofon ve şurada çift flash desteği var. Sağ tarafında açma kapama düğmesi. Şurada bir sim tepsisi, şeyi koyabilmek için, sim kartınızı koyabilmek için. Bu tarafta ses açıp kapatma yeri. Odaklasın. Ses açıp kapatma yeri ve sessiz alıp etme tuşları. Burada 3.5 mm'lik jackımız, mikrofonumuz ve şarj edebileceğimiz giriş ve mikrofonlarımız bulunuyor. Touch ID halen çalışıyor. Bu cihazda biliyorsunuz bazı cihazlarda düşme, kırılma veya farklı nedenlerden dolayı ekran değiştiği zaman parmak izi okumuyor. Bu orijinal ekrandır. Ben bunu alalı kaç sene etti? Bir 4 sene kadar falan bende bu. Hiçbir sorun sıkıntısını görmedim. Sadece şuradaki tuşu görüyorsunuz. Aşağı çektiğim zaman sessiz açık olması lazım. Ama yukarı çektiğim zaman bir tek bu sorunu var. O da artık her kadı kızında olur dedikleri cinsten. O yüzden sorun, sıkıntı yaşamıyoruz. Buradan girdiğimiz zaman genele bakalım. Tabi telefon hakkındaya bakalım. 14.6 6S ve sürümleri gözüküyor burada. 16 GB'lık bir kapasiteye sahip benimki. 6.7 GB'lık bir daha hakkım varmış. Yazılım güncellemeye baktığımız zaman da yazılımımız güncel diyecek. 14.6 şöyle göstereyim. iOS'unuz güncel diyecek. Buna 15 vermeleri çok iyi oldu. Çünkü Türkiye'de bu cihazı satış rekorları kırdıydı zamanında. Çünkü çoğu insan halen daha maddi durumu çok yüksek fiyatlara alınabilecek 12'ler veya 11'lere yetmediği için halen daha bir Apple ekosistemine dahil olayım dedikleri için böyle düşük modellere yöneliyorlar. Benim de açıkçası yönelme sebeplerinden 4 sene önce buydu. Ve halen daha 4 seneden beri, normalde bu telefonun çıkalı 6 sene falan oluyor aşağı yukarı. 6 seneden beri halen sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde çalışması cihazın. Arkada 12 megapiksel kamerası var. Önde 5 megapiksel kamerası var. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde her türlü oyununuzu, bakın 2 tane WhatsApp indirmişim, Facebook falan, temel ihtiyaçlarınızı görebilir. Hafızası daha çok olan modellere oyun falan indirebilirsiniz. Oyun performansı da çok güzel. Ben bunda PUBG Mobile'le oynuyordum. Hiçbir sorunsuz, sıkıntısız. HD yüksek ayarlarda bir değer veriyordu. Hiç sorun sıkıntısız. Ben burada gördüğünüz gibi artı ve eksi kanalıma video editleri falan yapıyorum telefondan çektiklerimde. Hiçbir sorun sıkıntısız, çatır çatır yapıyor. İşte burada uygulamalarım var. Müzik uygulamam var. Müzik uygulaması da bu şekilde acil çıkış diye bir listem var benim. Açıkçası buradan bu şekilde. Bir de şu anda son gelen yazılımlarda Dolby ses desteği vermeye başladı müzik uygulaması. Bunu da biliyorsunuz zaten. Ne söyleyebilirim başka? Kayıpsız sesler falan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu Apple'ın son çıkardığı 5 milyarlık bir kulaklık var. Telefonundan da pahalı zaten şu anda. Onu alıp deneme şansınız varsa deneyebilirsiniz. Yoksa da farklı kulaklıklarda da deneyebilirsiniz. Benim şu sol tarafta gördüğünüz Sony kulaklığım var. Bluetooth kulaklığım. Şu anda kanalımda zaten en çok incelemesi yapıldığı ve tıklandığı en çok videolarımdan biridir. Onu da girip
inceleyebilirsiniz. O kulaklıkla dinliyorum bundan müzikleri. Sesi de güzel, gayet Dolby Atmos sesiyle birlikte 10 numara 5 yıldız bir şekilde çıkıyor. Kısacası videoyu fazla aşırı uzatacak veya farklı şeyler söyleyecek değiliz ama şu anki bu zamana kadar deneyimlerimi size aktarabiliyorum. Buradan kestirmeler var. Kestirmeleri yaptım. Beyaz nokta, İsterseniz bunlarla ilgili nasıl kestirmeler yapıldığına dair bir videoda çekmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Buradan kestirmelere girdiğiniz zaman buradan bu şekilde yapıldığına dair yerler var. Eğer isterseniz oradan da yorum atıp size bunların nasıl yapıldığına dair basit bir şekilde gösterim yapabilirim. Bu telefonla nasıl söylesem şu an 16 GB olduğu için fazla veri yüklemek istemiyorum. Fazla veri yüklediğimiz zaman kasma donma yapıyor mu diye sorarsanız kasma donma hiçbir sorun sıkıntı yok açıkçası. Diğer editörlerin de incelediği farklı modellerle ilgili karşılaştırmaları falan yapıyorlar ama benim diyebileceğim son zamanlarda çıkan bazı Android cihazlarda şu anki bu iPhone 6s 16 GB'ı bile taş basar mı öyle derler işte taş basar. 10 numara bir cihaz. Bu cihaz halen daha gider yani bir 2-3 sene daha beni rahatlıkla götürür ve olan arkadaşlara da götüreceğinden eminim. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde cihazı her türlü konuşabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Zaten her türlü uygulamayı iOS destekliyor biliyorsunuz. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili size? Buradan her türlü oyunları bakın yeni şeyler geldi. Maruzluk, bilmem nelik, Enables falan filan. Hepsini ben indirdim. Buradan her şekilde bana ihtiyacım olan şeyleri deniyorum. Zaten benim ayrı bir tane daha Android cihazım var. O cihazın hafızası biraz yüksek olduğu için çoğunlukla onu kullanıyorum. Ama bunu da kullanmamın sebebi iOS ekosistemine dahil olabilmem. iOS ekosistemine dahil olmamın içinde 10 numara 5 yıldız nedenleri var. Ondan dolayı bu cihazı halen daha kullanıyorum. Kaç seneden beri? 4 seneden beri bana yaşattı mı sorun? Ben bunun bir defa orijinal olarak bataryasını değiştirdim. Onun dışında hiçbir sorun sıkıntı bir değişim sağlanmadı. Hatta ona da şuradan bakalım. Uzun zamandan beri bakmıyorum pil sağlığına. Pil sağlığı halen daha %100'de. Bir sorunsuz, sıkıntısız çalışabiliyor. Bunda biliyorsunuz bu şekilde bastığınız zaman 6S serilerinde var. 7'lerde falan kaldırdılar bunu. Böyle bastığınız zaman altındaki ekran basıncı algılıyor ve bu şekilde pop-up'lar çıkartıyor size. Sorunsuz, sıkıntısız bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Diğer 7 veya üstü şeylerde sadece dokunma saniyesini ayarlayıp ona göre kullanıyorsunuz. Bunda ekranın kendi özelliği. Şu şekil basılı tuttuğunuz zaman alttan papaçlar veya yukarıdan papaçlar çıkıyor. Bu papaçlardan istediğinize basarak kullanımınızı daha rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sorun sıkıntısız bir şekilde. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir tane fotoğraf çekelim. Fotoğrafımızı hangisini çekelim? Şu mumumuzu çekelim. Hatta daha detaylı görebilmeniz için şuradan şöyle çekeyim. Evet. Fotoğrafımızı çektik. Görüyorsunuz görüntü kalitesini. Görüntü kalitesini görüyorsunuz. Büyüttüğümüz zaman halen daha diğer telefonlara üstüne basa basa söylüyorum. Diğer Android telefonlara, bazı Android telefonlara taş çıkartacak bir kamerası var. 4K 30 FPS çekim sağlayabiliyor. 1080-60 kare hızında çekim sağlayabiliyor video olarak da. Hiçbir sorunsuz, sıkıntısız bunları kullanabiliyorsunuz. Yani kısacası arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Hiç lafı eveleyip gevelemeyeyim. Bu telefon Türkiye'de en çok satılan telefondu zamanında. Sorunsuz, sıkıntısız çalışıyor. Nasıl söylesem yere at, yaptır tekrar kullan. Yani 10 numara 5 yıldız bir cihaz. Halen daha 2021 yılında kullanılır mı? 2021 yılında evet kullanılır ama 16 GB hafızası düşük olduğu için en düşük 32 GB'ını almanızı tavsiye ederim.
Şu anda bunların fiyatları zaten ikinci el fiyatları değişiyor. 1400-1500 arası değişiyor. 16 GB'ları falan da. Alınır mı o fiyatlara? Gidip o fiyatlara sıfır bir tane çok düşük bir Android alacağınıza gelip böyle ekosisteme dahil olup ve iOS ve Apple kullanmak isteyen, Apple telefon kullanmak isteyenler bu cihazları hiç düşünmeden alabilir. Sizi bir sene daha aşağı yukarı iOS 15 yazılım sistemi gelecek. Bir sene oradan desek 2-3 sene daha götürür bu cihaz size. 1400'e 1500'e bulursanız temizlerini 32 GB'larını veya daha yüksek 64, 128 neyse onları bulup rahatlıkla kullanabilirsiniz. Başka neyini anlatabilirim size? Başka 2021 yılında bu cihaz halen kullanılabilir arkadaşlar. Tek kelimeyle 2021 yılında bunu alabilirsiniz. Üstüne basarak söylüyorum. Aklında sorusu sıkıntısı falan olan kişiler varsa cihazla ilgili. Evet arkadaşlar, videomu beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan Apple ile ilgili sorun sıkıntı olursa 6S telefonu ile ilgili sorun sıkıntı olursa alta yorum olarak belirtin. Tüm yorumları cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.